82 Kerkük'ün hikayesi artık anlam kazanmaya başlıyor olabilir. Kerkük'ü 100 yıl sonra bir Türkmen vali yönetmeye başladı. Irak sokaklarında Türkmen bayrakları dalgalandı, Türkmenler sevinç konvoyları yaptı. Evet, dünya haritasında bazı şehirler vardır ki ismini duyarsın ama hikayesini pek fazla bilmezsin. Bazı şehirler de vardır ki sadece bir yerleşim yeri değildir, bir hafızadır, bir kimliktir ve hatta bazen bir yara izidir. İşte bugün seni tam olarak böyle bir yere götürüyorum. Kerkük'e. Değerli aziz milletimiz, tek bir takım olarak bütün insanlarımıza, Kerküklülerimize hizmet göstereceğiz. Kerkük, petrolüyle bilinen, stratejik konumuyla tartışılan ama aslında çok daha derin bir hikayenin merkezinde olan bir şehir. Çünkü burası sadece bir şehir değil. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan bir halkın, yani Türkmenlerin kalbi. Türkmenler Irak'ta sonradan gelmiş bir topluluk değil. Hiçbir zaman da öyle olmadılar. Tam tersine bu coğrafyanın en eski ve en köklü unsurlarından birisi. Selçuklularla başlayan bu süreç Osmanlı İmparatorluğu döneminde zirveye ulaşıyor. Kerkük, Musul, Telefer. Bu şehirler yüzyıllar boyunca Türkmen kültürüyle şekillenmiş şehirlerdir. Dil, müzik, mimari, günlük yaşam, her şeyde Türkmen izi var desem yeridir. Ama tarihi bazen halkları yerinden etmez. Onları kendi topraklarında yabancı olmaya dönüştürür. Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle birlikte Türkmenler için her şey değişiyor. Sonrasında sınırlar cetvelle çiziliyor. Devletler yeniden kuruluyor ve Türkmenler bir anda kendilerini yeni bir düzenin içerisinde azınlık olarak bulmaya başlıyor. Hani bizde klasikleşmiş bir tabir var ya, bir gecede oldu diye. Evet, Türkmenler için her şey bir gecede değişti. Dün bu toprakların sahibi olan insanlar bugün kimliğini korumaya çalışan bir topluluğa dönüştü. Asıl kırılma ise 20. yüzyılın ortalarından itibaren başlıyor. Özellikle Saddam Hüseyin döneminde Türkmenler sistematik bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bu sadece siyasi bir baskı da değildi. Aynı zamanda bir kimlik silme politikasıydı. Türkçe eğitim yasaklandı, şehirlerin demografik yapısı bilinçli bir şekilde değiştirildi. Böylece Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgeler Araplaştırıldı. Ama bu sürecin en karanlık sayfalarından biri 1959 yılında yaşandı. Peki bu karanlık neydi? Elbette Kerkük katliamıydı. Bir şehrin sokakları günler boyunca kana bulandı. Türkmenler hedef alınıyor, evler basılıyor, insanlar sokak ortasında linç ediliyordu. Ve belki de en acısı, bu olay dünya kamuoyunda neredeyse hiç yer almamıştı. Yani bir halk sadece katliama uğramıyordu. Aynı zamanda günden güne unutuluyordu. Yıllar geçti, rejimler değişti ama Türkmenlerin kaderi pek değişmedi. 2003 yılına gelindiğinde ise bu kez de sahneye bambaşka bir aktör çıktı. O da elbette Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Irak Savaşı ile birlikte Saddam devrildi. İlk bakışta bu bir özgürleşme gibi görünse de aslında Irak için yeni bir kaosun başlangıcı oldu. Devlet yapısı çöktü, güç dengeleri alt üst oldu. Ve bu kaosun ortasında Türkmenler bir kez daha sıkışıp kaldı. Bu kez karşılarındaysa tek bir güç yoktu. Bir yanda Kürt gruplar, diğer yanda Arap siyasi yapılar ve ortada kalan Türkmenler. Irak'ta yaşayan Türkmenler tarihi boyunca birçok gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. İşte tam da bu noktada Kerkük meselesi günümüzde yeniden alevlendi diyebilirim. Çünkü Kerkük hiçbir zaman sıradan bir şehir olmadı. Altında devasa petrol rezervleri var. Coğrafi olarak Irak'ın kalbinde yer alsa da misaki milli sınırlarımızın içerisinde kalıyor. Yani burası aslında Atatürk'ün de dava güttüğü şehirlerden birisi. Ama günümüzde her şey çok değişti. En önemlisi etnik olarak karmaşık bir yapıya sahip. Kürtler burası için bizim diyor. Araplar hayır bizim diyor. Türkmenlerse aslında en eski sahiplerinden birisi olmasına rağmen çoğu zaman bu tartışmanın gölgesinde kalıyor. Peki böyle bir ortamda Kerkük nasıl yönetiliyor diye merak ediyorsanız gelin biraz da buraya bakalım. Aslına bakarsanız işte tam da burada devreye denge politikası giriyor. Irak'ta hiçbir grup tek başına mutlak güç sahibi değil. Bu yüzden sistem zorunlu bir paylaşım üzerine kuruluyor. Kerkük gibi kritik bir şehirde ise bu denge daha da hassas hale geliyor. Zira burada atılacak tek bir adım bile büyük bir çatışmayı tetikleyebilir. Tam da bu yüzden Kerkük'te bir Türkmen valinin ortaya çıkması aslında sıradan bir tesadüf değil. Belki de bu sadece bir denge hamlesiydi. Çünkü Türkmenler Irak'ta en güçlü grup değil, ne de tamamen etkisiz bir pozisyonda. İşte bu yüzden çok kritik bir noktadalar ve bu onları vazgeçilmez yapıyor.
Evet, geçmişte pek fazla söz hakları yok gibi görünüyordu. Ancak Kerkük'te artık Türkçe resmi diller arasında yer alıyor. Bölgeyi ise bir Türkmen olan Saman Ağa yönetiyor. Ağa, Kerkük'te hiçbir kesim arasında ayrım yapmadan tüm Kerküklülere hizmet etmeyi ana hedef seçtiklerini dile getirerek Kerkük'e hizmetkar olmaya geldik ifadesini kullanmıştı. Bunlar Irak ve Suriye'deki Türkmenler için elbette çok önemli kazanımlar. Çünkü bugün Kerkük'te bir Türkmen valinin görevde olması sadece yerel bir gelişme değil. Bu Irak iç siyasetinin, bölgesel dengelerin ve uluslararası aktörlerin ortak sonucu. Ama burada çok kritik bir soru var. Bu gerçekten bir güç mü yoksa sadece geçici bir denge mi? Niye mi böyle söylüyorum? Çünkü tarihi bize şunu gösteriyor. Türkmenler bu topraklarda defalarca güç kazandı ve defalarca da kaybetti. Bugün yönetimde yer almak yarın da aynı güce sahip olacağı anlamına gelmiyor. Ve belki de en acı gerçek şu ki Türkmenler hala kendi şehirlerinde tam anlamıyla hakim değil. Hala kimlik mücadelesi veriyorlar. Hala varlıklarını korumaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Kerkük bugün bir Türkmen vali tarafından yönetiliyor olabilir. Ama bu aslında hikayenin henüz başlangıcı. Bir diğer kritik konuysa elbette demografik yapı. Yıllar boyunca uygulanan politikalarla Kerkük'ün nüfus yapısı değiştirildi. Farklı dönemlerde farklı gruplar bölgeye yerleştirildi. Bu da şehrin kimliğini bulanıklaştırdı. Bugün Kerkük kimin sorusunun net bir cevabı yoksa sebebi tam olarak bu. Ve bu soru sadece akademik bir tartışma değil. Bu soru aslında gücün temsiliyeti. Çünkü Kerkük demek petrol demek. Kerkük demek gelecek demek. Çünkü Kerkük'ün altında yatan petrol rezervleri onu sadece bir şehir olmaktan çıkarıyor. Burası Irak ekonomisinin kalbi ve bu kalbi kontrol eden sadece Irak'ı değil, bölgeyi de yönetebilir. Çünkü eskiden Türkmenler çoğu zaman sessiz bir aktördü. Bugünse daha organize, daha bilinçli ve daha görünürler. Ama bu yeterli mi? İşte bu noktada bir gerçek karşımıza çıkıyor. Bir halkın geleceği sadece geçmişine değil, örgütlenme gücüne bağlıdır. Dolayısıyla evet, Türkmenler tarihi boyunca bu topraklarda var oldu. Ama şimdi uzun yıllar sonra ilk kez bu varlığı kalıcı hale getirme şansına sahipler. Çünkü Orta Doğu'daki dengeler hızla değişiyor. Burada Türkmenler için anahtar bir gerçek var. Onların artık kendi hikayelerini yazabilmeleri gerekiyor. Eğer bu başarı kurumsallaşırsa, eğer siyasi ve demografik denge Türkmenler lehine istikrarlı bir şekilde korunursa, işte o zaman Kerkük'ün hikayesi gerçekten değişmeye başlayacak. Resmi olmayan tahminlere göre 2 milyon ila 3,5 milyon arasındalar. Bazı Türkmen kaynaklarına göre 4 milyona kadar çıkıyorlar. Daha düşük uluslararası tahminlerse 1,5 ila 2 milyon civarında olduklarını kanıtlıyor. Bu da Irak nüfusunun yaklaşık %5 ila %10'unun Türkmen olduğu anlamına geliyor. Sadece Kerkük'te değiller. Musul, Erbil, Telafer ve Tuzurmatu gibi bölgelerde yaşıyorlar. Bu bölgelere zaten Türkmeneli deniliyor. Geçmişte Saddam tarafından baskıya uğradılar. Geçmişte katliamlara uğradılar. Ama gelecek inşallah onlar için çok daha hayırlı ve parlak olacak. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bu destekleriniz benim için gerçekten çok değerli. Aynı zamanda kanalın geleceği adına da çok ama çok kıymetli. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.